Merhaba ve kaynaklarımıza hoş geldiniz. Bugün bayağı eskilere gidiyoruz. Zerdüştlük ve Kürtlerle olan o kadim bağlarına bir bakalım dedik. Elimizde akademik metinler var, güncel haberler, ansiklopedik bilgiler falan. Amacımız da sizin için bu zengin konunun en can alıcı noktalarını damıtmak. Evet, gerçekten binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz ama etkileri şaşırtıcı biçimde bugüne kadar geliyor. Özellikle şunlara odaklanacağız. Zerdüşt kimdi? Öğretileri neydi temelde? Ve tabii Kürt kültürüyle bu tarihsel bağlar nasıl kurulmuş bunlara bakacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. Zerdüşt'ün kimliği. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Zaman aralığı bayağı geniş değil mi? M.O. 1200 ile 600 arası. Evet. Kesin bir tarih vermek zor. İran platosunda yaşadığı düşünülüyor genel olarak. Doğum yeri de tam belli değil sanırım. Medya deniyor, Güney Azerbaycan, hatta Kürdistan'ın kuzeyi gibi yerler geçiyor. Bu ilginç. Kesinlikle ilginç çünkü bu saydığın yerler tarihsel olarak Medlerin yani sonrasında Kürtlerin yoğun yaşadığı topraklar. Hatta bazı kaynaklarda Zerdüşt'ün Med olabileceği yani Kürt kökenli olabileceği bile söyleniyor. Bu doğrudan bir bağ kuruyor tabii. Anladım. Kendisi basit bir peygamber değil de daha çok bir düşünür, bir reformcu gibi bilgelik tanrısı Ahura Mazda'nın ona göründüğüne, ona ışık tuttuğunu ve doğruluğu yayma görevi verdiğini söylüyor. Peki bu reformun yani Zerdüştlüğün temeli ne? Kaynaklarda en çok ne vurgulanıyor? En temelde tek tanrı inancı var, Ahura Mazda. O, iyiliğin, ışığın, aklın, düzenin kaynağı, her şeyin yaratıcısı. Ve onun karşısında da bir kötü güç var sanırım. Aynen öyle. Angra Mainyo ya da Ehrimen dediğimiz kötülüğün, karanlığın, yalanın, kaosun temsilcisi. Bütün evren bu iki gücün yani iyi ile kötünün sürekli bir mücadele alanı gibi. İnsanın rolü ne peki bu mücadelede? İşte kilit nokta o. Zerdüştlük sadece bir inanç değil, güçlü bir etik felsefe aynı zamanda. İnsanın özgür iradesi var ve bu iradeyle iyiyi seçmesi gerekiyor. O meşhur üç ilke. İyi düşünce yani humata, iyi söz hukta ve iyi davranış huvarşta. Hayatını bu üç temel üzerine kurman bekleniyor. Bir nevi ahlaki bir pusula gibi. Bu iyi kötü mücadelesi, etik vurgu tanıdık geliyor aslında birçok sistemden. Peki kaynaklarda sıkça geçen başka bir şey var. Ateş. Bu ateş meselesi hep biraz yanlış anlaşılır ya. Ateşe tapıyorlar gibi. Öyle değil sanırım. Çok doğru, o yaygın bir yanılgı. Kaynaklar çok net. Ateşe tapınma yok. Ateş, Ahura Mazda'nın ışığını, bilgeliğini, o arındırıcı gücünü temsil eden kutsal bir sembol sadece. Tıpkı su, toprak, hava gibi. Bunlar da kutsal elementler ve kirletilmemeleri gerekiyor. Doğaya müthiş bir saygı var aslında öğretide. Bu doğa vurgusu, elementlerin kutsallığı bizi Kürtlerle olan bağlantıya daha da mı yaklaştırıyor? Yani coğrafyayla da bir ilgisi olmalı değil mi? Kesinlikle. Bağlantılar bayağı katmanlı. Birincisi Zerdüşt'ün yaşadığı dönem Kürtlerin ataları kabul edilen Med İmparatorluğu zamanına denk geliyor. Bu önemli bir tarihsel çerçeve. Coğrafi olarak peki? Coğrafi olarak da evet, bugün Kürdistan dediğimiz bölgede, Sine'de, Kirmanşah'ta, Hevraman'da falan hala Zerdüştlü tapınak kalıntıları var, kutsal mekanlar var. Bu fiziksel izler bile başlı başına çok şey anlatıyor. Sadece fiziksel izler mi? Kültürel dokuda, dilde falan izleri yok mu? Olmaz mı? Var tabii. Kaynaklara göre Kürtçenin eski lehçelerinde Zerdüştü kavramlar, terimler hala yaşıyor. Kürt sözlü geleneğine bakınca da masallarda, destanlarda hep o ışık, ateş, bilgelik, doğruluk temaları ön planda. Bu da Zerdüştlük etkisine bağlanıyor sık sık. Hatta ezidilikle de bağlantı kuruluyor sanırım bazı noktalarda. Evet, o da ilginç bir konu. Melek tavus figürü mesela ya da iyi kötü anlayışı gibi konularda Zerdüştlükten miras kalan unsurlar olabileceği düşünülüyor. Ama bunlar tabii akademik olarak hala tartışılan, kesin çizgileri olmayan konular. Peki bu miras nasıl devam etmiş zamanla? İslamiyet'in yayılması büyük bir dönüm noktası olmuştur herhalde. Hem de nasıl? İslamiyet yayılınca Zerdüştlük ciddi bir baskı altına girmiş. Kaynaklar bunu net olarak belirtiyor.
İnananların bir kısmı kimliğini korumak için İran içlerine ve Hindistan'a göç etmiş. İşte bugün Parsileri dediğimiz topluluk onlar. Ama bir kısmı kalmış. Evet, bir kısmı da özellikle Kürdistan'ın o dağlık, ulaşılması zor bölgelerinde varlıklarını sürdürmeyi başarmışlar, belki biraz daha gizlenerek. Günümüzde ise ilginç bir şey oluyor, özellikle Kürdistan bölgesel yönetiminde Zerdüştlüğe yeniden bir ilgi var gibi. Yeni ibadethaneler açılıyor, insanlar kimliğini daha açık ifade ediyor, haberlere yansıyor bunlar. Yani Zerdüşt figürü bazı Kürt çevreleri için sadece dini bir figür değil, aynı zamanda bir tür kültürel sembol, bir aydınlanma figürü gibi mi görülüyor? Köklere dönüş gibi. Aynen öyle, tam olarak bu. Kaynaklarda Kürtlerin ilk büyük bilgelerinden biri bir aydınlık sembolü gibi tanımlandığını görüyoruz. Çünkü Zerdüştlük sadece bir din olarak değil, etik bir duruş, özgür irade vurgusu, hakikat arayışı olarak da görülüyor. Kutsal metinleri Avesta, özellikle de Gatalar denen ve Zerdüşt'ün kendi sözleri olduğuna inanılan kısımlar bu felsefenin özünü oluşturuyor. Burada belki de en şaşırtıcı noktalardan birine değinmek lazım. Kaynaklar bazı İbrahimi dinlerde gördüğümüz motiflerin, mesela dünyanın 6 günde yaratılması, ölümden sonra yargılanma köprüsü, hani Sinvat Köprüsü, hatta bir kurtarıcı bekleme fikrinin kökenlerinin Zerdüştlükte olabileceğini söylüyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Gerçekten öyle. Dinler tarihine bakışı bayağı değiştirebilecek bir şey bu. Vay canına. Gördüğümüz gibi Zerdüştlük ve Kürtler arasındaki bu ilişki öyle sadece geçmişte kalmış bir konu değil. Coğrafya, dil, kültür, hatta günümüzdeki kimlik arayışlarıyla iç içe geçmiş, yaşayan, nefes alan bir bağ var ortada. Bugün baktığımız kaynaklar da bize hem bu binlerce yıllık mirasın temellerini gösterdi, hem de günümüze uzanan o karmaşık renkli izlerini. Kesinlikle. Ve bu incelemeyi bitirirken belki size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Zardüşt'ün binlerce yıl önce ortaya koyduğu o basit ama derin ilke, iyi düşünce, iyi söz, iyi davranış, acaba bugünün dünyasında bu kadar karmaşanın, kutuplaşmanın içinde, kişisel hayatlarımızda toplum olarak bizim için ne anlam ifade ediyor olabilir? Bu ilkeler bugün bize hala bir şeyler fısıldıyor mu acaba? Üzerinde düşünmeye değer.